O zaman alkışlarınızla ben geliyorum. Nereye kadar devam edeceksiniz acaba? Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Hidayet Tılı ben. Gerçekten geldiğiniz için çok sağ olun. Benim şakam yoktu aslında. Siz stand-up'a diye geldiniz değil mi? Ben hoş geldiniz, hoş beşe çıktım yani bu akşam. Bir saat böyle birbirimizi yağlayıp yıkarız. Yani ben gerçekten şu an sahne olmasa bok yemiş durumdayım. Evden çıkamam. Yani sahne sayesinde sosyalleşebiliyorum. Bir gün bir arkadaşımla, yani arkadaşlarla yine toplanmışız evde oturuyoruz. Bir arkadaşım şöyle bir şey söyledi. Konu oraya nasıl geldi bilmiyorum. Dedi ki, ben Hidayet'in nasıl seviştiğini çok merak ediyorum. Bir şey de diyemedim. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Irkçılık hakkında tartışıyorduk mesela bir keresinde. Bir arkadaşım şey dedi. Ya ben ırkçılık yapanları anlamıyorum ya diyor. Ya bir kere en başta hangimizin Türk olduğu kesin ki? Senin kesin mesela. Veya benim. Senin kesin mi? Senin kesin mi? Sonra bana dönüyor. Senin kesin. Ondan sonra biz oturup Türk tarihini övüyoruz. En çok da böyle ırkçılığı saçma bulan çocuk coşuyor. Nedense insanların üzerinde böyle bir etkim var. Beni görünce bir büyüğüne yakalanmış gibi hissediyorlar. İşte Mete Ana, Cengiz Ana. Gerçekten ben gördüğünüz gibi çok Türk'üm arkadaşlar. Bayağı Orta Asya'dan daha yeni gelmiş gibi duruyorum hatta. Evet. İlk defa Türklüğümle alkış aldım gerçekten. Gördüğünüz gibi komedyenin Hakan'ıyım diyebilirim yani. Hakan'ım ama hayatım da bok gibi gidiyor gerçekten. Yani para kazanmam lazım. Para kazanmam lazım, bir an önce bu girdaptan çıkmam lazım benim. Para kazanmak için eskiden bir ara İstiklal'de Kızılderili dans yapan abilere yanlıyordum. Ben gelince daha çok bağış bırakıyorlardı. Bir de ben dans figürlerini yanlış yapsam bile onlar bana uyuyordu. İşte bu biliyordur herhalde diye. Yazın bronzlaştığım zamanlar otellere başvuruyordum. Masözlük için. Tayland olarak. Ya böyle gerçekten çok zor ya. Yani çok fazla ırkçılığa maruz kalıyorum mesela. Merhaba bile demeden nereli olduğumu soranlar, beni Tatar olduğuma ikna etmeye çalışanlar, halı satmaya çalışanlar. Antalyalıyım ben, Kaşlıyım. Kendi dayım bana halı satmaya çalıştı. Çekik arkadaşların yolda denk gelince en az 1-2 dakika süzmesi. Bu bizden mi lan acaba diye. Bunu ben gözlerinden anlayabiliyorum. Yani siz görseniz anlamazsınız. Çekiğin gözünden çekik anlar sonuçta. Ama bunlar güzel şeyler yani. Kötü olan sürekli bir agresif muamelesi görmek. Babam bile bana çoğu zaman durduk yere şöyle diyor. Ne ters ses bakıyorsun lan? Kendi öz babam ya. Bana nasihat veriyor, kimseye artistik yapma. Ters ses bakma. Ulan ben nötr duyguyla baksam bile agresif görünüyorum. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ya ben de sırf bu yüzden çok kavga çıkarmak isteyen oldu. Çok dövmek isteyen oldu beni. Ki birinin beni dövmesi için istemesi yeterli. Ben seni döverim abi. Ben seni döverim. Tamam abi çıkışta... Çıkışta kapışalım abi. Olur abi. Bu adama daha fazla içki vermeyin abi. Gecenin sonunda bokunu çıkaracağı şimdiden çok belli. Yani çok kavga çıkarmak isteyen oldu bende işte. Gözümün üstünde niye kaşım var diye. Ama daha sonra hangisi gözüm, hangisi kaşım, kafa karışıklığından çok da yırttığım oldu. Ne oldu reis? İşimiz bu dedim ya, bir şey demedim. Okey reis, gösteriye ortak olmana gerek yok reis. Ekonomi yarrak gibi olduğu için gerçekten insanlar artık 2 bira alınca yani bayağı gösteriye ortak olmak hakkını kendine görüyor. Birinin sana saldırması lazım abi, ne olacak ya? Kim bu bilgiyi sana verdi amına koyayım ya? Bir sus ya. Birinin sana saldırması lazım abi. Ben... Kameralar boşa akıyor ya şu an. Okey tamam neyse devam ediyorum. Yani seks kafamızı çok bulandırıyor arkadaşlar. Gerçekten çok yani buna göre mesela hobilerini seçen var. Buna göre kariyerini seçen var, mesleğini seçen var. Komedyen var ya. Bak bir daha stand-up'a kadın seyirci gelmeyecek olsun. Komedyenliği bırakacak olanları ben size isim ifşa alırım. Belki de başta ben. Yani direkt bırakırım yani. Sen bırakırsan biz de bırakırız kral.
Sen bize lazım. Ben bunun belasını sikeceğim ha. Vallahi sen bize lazımsın ha. Eyvallah kral sağ olasın tamam. Sakin ol ya sen gülmene bak ya siktir et. Vallahi bak special'da sen... Seni çok tutmazlar o sahnede, o yüzden diyorum yani. Kim niye tutmasın beni? Çok güzel konuşuyorsun. Konuşturmuyorsun ki. Yabancıya Bu gitme, dataya nasıl hakim oldun yani? yabancıya gitme diye uğraşıyorum kral işte. Abi siz Beyoğlu'ndan seyirci yok diye şarapçı mı topladınız? Ne yaptınız? Yemin ederim ya. Nasıl gidiyor? Eğleniyor muyuz? Güzel değil mi? Abiye rağmen. Yani kardan, kıştan, tufandan geldiniz bu adama denk geldiniz yani. Düşünün öyle. Daha büyük bir sınav sizin için. Yani herkesin bu konuda kendine göre bir taktiği var bu arada. Sevişmek için. Mesela benim taktiğim ben tarot falı bakıyorum. Bakıyorum bu arada gerçekten. Baktırmak isterseniz. Kartlar yanımda. Vallahi getirdim kuliste. Gösteriden sonra bakarız. Yani bakıyorum. Falda sevişeceğimiz çıkıyor. Sevişiyoruz. Makineyim yani abi. Bir kısım çok sevişiyor. Bir kısım hiç sevişemiyor. Bir kısım hiç sevişilsin istemiyor. Bir kısım da BDSM'den BDSM'ye koşuyor. Bu arada bir şey diyeceğim. BDSM'yi böyle Türkçe karakterlerle okuyunca, söyleyince kulağa bir devlet hizmeti gibi gelmiyor mu? BDSM'yi biliyorsunuz. O kırbaç seks falan, kölelik mölelik bir sürü şey var. Biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorsanız anlatacağım arkadaşlar. Gösteri siktir edeceğim şu an. BDSM workshop'una çevireceğim burayı. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Okey. Yani ben burada da Cihangir'de de BDSM anlatacaksam artık. Ben böyle görüyordum BDSM'yi. Bana daha çok böyle SGK, Bağkur, MHRS gibi bir şey geliyordu. Hatta şöyle haberler gördüm diye hatırlıyorum. İşte BDSM'de yaşa takılanlar. Muhalefet BDSM hakkında yasa önerisinde bulundu. İşte BDSM mağdurları meclis önünde eylem yaptı. Meğer ben bunları götümden öldürüyormuşum. Hiç böyle haberler yokmuş. Ya BDSM bir devlet hizmet değilmiş ama olabilirmiş de. Hatta bence öyle. Artık yani bizim normalde şöyle davranmamız gerek. İşte sigara ne kadar? 30 lira. Oh. Ekmek ne kadar? 10 lira. Tuvalet kağıdı 150. Evet. Bu arada BDSM'de nasıl tepki veriyorlar bilmiyorum. Şu an ezbere tepki veriyorum. Gidip biraz BDSM pornosu izlemem lazım. Ya ama şundan eminim arkadaşlar. Herkes mesela şey diyor ya. Yok rejim değişecek, yok şeriat gelecek, yok Çin sosyalizmine geçeceğiz. Bence arkadaşlar rejim olarak biz BDSM'ye geçtik. Ya belli ki bir gecede torba yasayla geçirdiler BDSM'yi. Bizim haberimiz yok yani şu an. Ya bu noktada bence Kılıçdaroğlu'na büyük iş düşüyor şu an. Evet Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmeye sırası geldi şu an. Ya bak hiçbir siyasi sevmiyorum ama Kılıçdaroğlu'nun bu dürüstlüğünü, naifliğini beğeniyorum. Yani ne bileyim tatlı adam en azından hiç olmazsa. Böyle hoşgörü siyaseti gidiyor. Ne bileyim işte barış ortamı gelsin diye uğraşıyor. Herkesi birleştirmeye çalışıyor. Biz de onu istiyoruz bu arada. Biz de barış ortamı gelsin istiyoruz. Biz de kutuplaşmalar bitsin istiyoruz. Ama mesela diyelim ki yani Kılıçdaroğlu'na şu soruldu mu? Emin misin? Altılı masada her toplantıda bence emin misin yazısının olması lazım masada. Onu sormaları lazım. Onun için belirleyemediler herhalde. Aynen. Güzel, çok iyi bir interaktif oldu şu an. Yani şunu yani... araya girmeyin çok. Yoksa bu gece bitmeyecek arkadaşlar. Ya bak gerçekten bak hoşgörü siyaseti gidiyor. Barış ortamı gelsin diye uğraşıyor. Tatlı adam. Biz de onu istiyoruz zaten. Bir de son seçim diyorlar. O yüzden yani emin misin diye sorulması gerekiyor bence. Bu seçimde aday olur da kaybederse ne yapacağız biliyor musunuz? Döveceğiz. Kılıçdaroğlu'nu döveceğiz. Ama BDSM kapsamında döveceğiz. Öyle böyle değil yani. Ben şimdi bunu dedim diye kimse bana şey yapmasın, tavır almasın. Ben o gece göreceğim hepinizi. LGBT'si mor çatısı. Haytapı ahbabı. Apolitiği politiği. AK Partilisi CHP'lisi. Feministler şöyle dövecek bak. Seni amına kodumun çocuğu diye dövecek. Bunlar olacak arkadaşlar. Ben şimdiden söyleyeyim. Biz önümüzdeki seçimde şunu oynayacağız yani. Arkadaşlar. BDSM'ye devam mı? Tamam. Oylayacağımız şey bu aslında. Madem o kadar seks dedik, BDSM dedik. Ben en iyisi saçlarımı açayım.
Şöyle bir rahatlayalım. Ben... Seyircinin istiki de değil aslında bu akşam. Açıyorum. Ben bir de buraya sadece güldürmek için çıkmıyorum bu arada. İsterim başka duygularınız da tatmin olsun. Benim mottom bu. Eğlendirmeden yollamam ben seyirciyi. Bir şekilde tarot açarım, saçımı açarım. Her türlü mutlu gönderirim yani. Mutlu sonlu gönderirim. Açıyorum o zaman. Bak size özel ha bu. Bayağıdır açmıyordum sahnede saçlarımı. Bir keresinde direkt sahneye saçlarım açık çıktım. İnerken seyircinin biri şey dedi. Aa erkekmiş. Ki benim bunu şaka olmayan yerlerde bile bazı abiler gülünce, alkışlayınca anlamam gerekiyordu. Barmenin önünden geçiyorum, bana bakarken bira bardağını taşırıyor. Dönercinin önünden geçiyorum, 50 kesecek oluyor neredeyse. Ben hep baş döndüren dolgun saçların zekamızla dalga geçen bir reklam olduğunu sanıyordum. Hiç öyle değilmiş hanımlar. Saçlarınıza iyi bakın. Bu konuda taktik verebilirim. İsterseniz çıkışta. Ben zaten gösterinin bu kısmına reklam almayı düşünüyorum. Yaparım bu arada. Bir şey diyemezsiniz. Öyle internetteki gibi skip at seçeneği de olmaz. Skip alamazsınız. Bazılarınız skip atacakmış gibi bakmaya başladı. Burayı uzatmayayım en iyisi daha fazla. Bir keresinde bir mekanda eğleniyoruz arkadaşlarla. Tam çıkarken bir kız geldi yanıma. Yabancı bir kız. Bir şeyler söyledi anlamadım. Ama gürültüden anlayamadım. İngilizcem kötü olduğundan değil de. Daha sessiz bir yere geçtik. Dedi ki senden çok hoşlandım. Ben dondum kaldım. Böyle bir cümleye ne cevap verilir bilmiyorum. Daha önce tecrübe etmemişim. Refleks olarak ne yapılıyor? Dedim iyi. Ama dedi lütfen beni yanlış anlama. Emin olmak için soruyorum. Ben lezbiyenim. Sen... Dedim ben de lezbiyenim. Ya kusura bakma baştan açık olmak isterim. Sonradan sorun nedenler olabiliyor. Daha önce başıma gelecek üzere. Dedim bilmez miyim? Hangimizin başına gelmiyor ki? Ben böyle durumu idare edebildiğim yere kadar ettim. Bayağı biz bir görüştük bununla. Genelde akşamları buluşuyorduk. Çünkü ben gündüzleri makyaj yapmak istemiyordum. Ya pürüzsüz cildimin çok bir ihtiyacı yok ama ne olur ne olmaz. İlişkiyi riske atmak istemedim. Bir de ben bunu paylaştım tamam mı Instagram'da. Bu şakayı. Yorumlarda hala tartışıyorlardı. Bence bu kadın, bence trans. Bir kız 10 tane yorum yapmış tamam mı? Benim erkek olmadığıma dair. Ben ikna oldum. Bir tanesi şöyle bir yorum yapmış beni rencide etmek için. Erkeğe benziyorsun demiş. Etti bu arada. Yoksa ben yani güzel de bir kadınımdır da yani aynı zamanda. Yani bir yere yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlarla. Mesela garson geliyor. Arkadaşıma beyefendi hoş geldiniz diyor. Onun siparişini alıyor. Bana hiç dönmeden yenge de aynısından mı diye soruyor. Arkadaşıma. Yenge amip ya. Yengeye niye sormuyorsun? Biz yine böyle siparişlerimizi vermişiz bir gün bekliyoruz. Baktım adam bir tanesi bana bakıyor. Tesadüf olabilir dedim. Ya sonuçta dünya benim etrafımda dönmüyor. Ben birkaç kere daha baktığını yakaladım bunu anladım. Bu bildiğim beni kesiyor. İşte lavaboya giderken bunun yanından geçeyim dedim. Dedim beyefendi birine benzettiniz galiba. Yo dedi. O zaman beni tanıyorsunuz. İşte videolarım falan izle diye düşünüyorum. Yani YouTube kanalım var sonuçta benim. 38 abonemden biri olabilir. Bunun demesini bekliyorum. Dedi ki senin kadar güzel birini tanımıyorum. Hoşuma gitti. Teşekkür ettim. Çok güzel gülüyorsun dedi. Gülmüyorum ki dedim. Gülsene dedi. Güldüm. Numaramı istedi, verdim. Kadınlara biri asılınca kurtulmak için kullandıkları o cevap datası, bahane datası bizde olmadığı için ben neyi size vereceğim. Benim aklıma erkek arkadaşım var demek geliyor. Genelde duyduğumuz şeyler. Onunla da görüştük bayağı. Ben pek hayır diyemiyorum ya maalesef. Yani gelen her seçeneği değerlendiririm ben. Kararsız da bir insanımdır zaten. Ya sürekli böyle insanları erkek olduğuma ikna etmem gerekiyor yani. Sürekli. Sürekli bayan bakar mısınız? Bayan paranızın üstü. Umumi tuvaletlerde arkamdan bağırıyorlar. Bayanlar tarafı derdi. Bir dükkana girdiğinde ablacığım hoş geldiniz diye karşılıyorlar direkt. Yani şurada Orta Asya bıyıkımsı tüyleri olmasına rağmen ablacığım hoş geldiniz diye karşılıyorlar. Ne alırdınız bayan filan diyorlar yani. Ya kadınlardan beklenti bu seviyede arkadaşlar. Boşa makyaja gidiyorsunuz yani. Boşa kıl tüyü aldırıyorsunuz.
Ya sürekli bayan bakar mısınız? Bir gün otobüste gidiyorum böyle. Bir gün otobüste arkamdan biri bayan şu tarafa geçebilir miyim dedi. Sinir oldum artık. Adama döndüm bağırdım. Bayan değil kadın diyeceksin. Bütün... Bütün otobüs bize baktı. Ben hiç istifimi bozmadım. Yolculuğuma devam ettim. Sikerler dedim yani. Ya böyle feminist de bir insanım ben. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Eylemlere falan katılıyordum hatta. En son bir kadına şiddete hayır eylemine katıldım. O günlerde de böyle stresli bir dönemden geçiyordum ben. Ağzımın kenarında uçuk çıkmıştı stresten. Ben böyle uçuğu kaşıdım. Yara oldu. Ama yine de gittim eyleme. Yani davaya o kadar bağlıyım yani. Gittik eyleme işte. Eylemde bağırıyoruz, slogan atıyoruz, yürüyoruz. Derken ablanın bir tanesi gördü beni. Geldi yanıma, tuttu beni. Ah yavrum dedi. Pek de gençmiş. Nasıl kadına şerefsiz diye bağırmaya başladı. Sarılıyor, sarmalıyor, nefes almamı engelliyor. Böyle kan dolaşımımı zayıflatıyor. Ben bir yandan kurtulmaya çalışıyorum bunun elinden. Korkma artık bütün kadınlar beraberiz diyor. Kimse sana burada bir şey yapamaz diyor. Yüzüme bir şeyler sürmeye çalışıyor. Ha abla o uçuk ya diyorum. Böyle salak salak yalanlara yürüme diyor. Koruyup kolladığı gibi de gömüyor da bir yandan. Oradan megafonu istedi. Megafona konuş dedi. Hikayeni anlat. Bütün kadınlara ilham ol burada dedi. Hiç korkma dedi. Megafonu vermedi diğer kadınlar. Siklemediler bunu. Önceki eylemlerde de kafa siktiği için herhalde. Oradan kameraları gördü. Basın daha iyi olur dedi. Basında konuş dedi. Gitti onları ikna etti bir şekilde. Nasıl ikna etti bilmiyorum. Geldi yanıma. Hiç heyecan yapma. Güzel güzel anlat her şeyi falan diyor. Sarılıyor yine sarmalıyor böyle kangren edecek neredeyse ya. Ben de bir yandan nefes almaya çalışırken beynime son kan damlacıkları giderken şunu düşünüyorum işte. Şimdi bu adamlar gelecek. Benimle röportaj yapacaklar. Eğer bu yayınlanırsa benim erkek olduğum anlaşılacak diye ümit ediyorum da bir yandan. İnşallah. Ya yayınlanınca buradaki kadınlarla dalga geçecekler. Feminizm zarar görecek. Ben hala davanın peşindeyim. Bu hala sarıyor beni, hala sarmalıyor. Hala böyle kangren edecek neredeyse. Kan dolaşım iyice zayıfladı. Ben bir ara kurtuldum bunun elinden. Yeter be dedim. Kocam değil mi? Sever de döver de ya dedim. İlla bunu söyletiyorsunuz ya insana dedim. Daha mı iyi oldu bak şimdi? O günden beri eylemlere gidemiyorum. Ya insana bir ağız tadıyla bile feministlik yaptırmıyorlar gerçekten. O kadının yüzünden. Ya ben biraz rahat bir insanım. Dedeme çekmişim bu konuda. Benim dedem de aşırı rahat bir insandır. Aşırı yani çok galesizdir yani. Hiç evden çıkmaz. İşte ne bileyim önüne ne koysan yer. Babaannem hiç kahrı yoktur. Ya o kadar rahat bir insan ki benim dedem. Kendi düğününe gitmemiş bir insan. Benim dedem kendi düğününe gitmemiş. İşte dedemle babaannem evlenecekler. Babaannem başka bir köyden. Aslında ya babaannem de Yörük bu arada. Babaannem o an neredeyse düğün orada olacak aslında. Yakalamaları lazım yani biraz da. Her neyse işte bunlar da böyle kendi aralarında bir istişarede bulunmuşlar işte. Ev birinin beklemesi gerekiyormuş. Ev bırakıp gidecekleri için. Dedemin de abileri var bu arada. Bir tane abisi gelinin atını çekecekmiş. Bir tanesi misafirlerle ilgilenecekmiş. İşte bir tanesinin başka bir işi varmış. Dedeme hiçbir işte bulamamışlar. Damada. Babası da dedeme sen evi bekle demiş. Dedem de buna tamam demiş. Hiç sorgulamamış yani. O kadar rahat bir insan, o kadar uyumlu bir insan. Yani düğünden sonra da babaanneme soruyormuş kimler gelmedi filan diye. Utanmadan bir de gerçekten. Böyle bir insan kendisi. Yani rahatlığımı dedeme borçluyum. Özgüvenimi de babama borçluyum. Bayağı benim babam özgüvenli olmam için elinden geleni yaptı. Çocukken bile bana arkadaş gibi davranırdı. Birey yerine koyardı her zaman. Mesela hiç unutmuyorum. 10 yaşında filanım. Babama dedim ki baba ben yakışıklıyım galiba ya dedim bir gün. Bana baktı. Siktir lan dedi. İkimiz de Fenerliyiz. Transfer haberlerini izliyoruz. Bence Fener bu oyuncu almakla hata et dedim. Hiç televizyondan bile başını kaldırmadı. Siktir lan dedi. Sen neyin biliyorsun dedi. Biriyle kavga ettiğinde dayak yedin değil mi lan derdi. Ulan belki ben dövdüm. O ihtimal hiç konuşturmazdı bile yani. Dedem desem dayak yemeyeyim diye güreş öğretirdi. Onlar Antalya'dılar bu arada, Kaş'talar. Ne zaman uğurlasa annem, beni ne zaman arasa hep aynı nasihati veriyor.
Oğlum kimseyle konuşma. Soru sorarlarsa cevap verme. Dayak yemeyeyim diye mal olmamı istiyor gerçekten. Babam da bunu duydu oradan şey dedi. Ya sen kimseyle dalaşma dedi. Anan doğru değil dedi. Yani adam anana bile sövse seni hiç ses etme dedi. Niye dedim? Ya adam zaten kapıya gelirse ben kovarım dedi. Şimdi biri bana ananı sikerim diyecek. Bunu bayağı bir talepmiş gibi, beğenmiş gibi söyleyecek. 700-800 kilometre yol kat edecek, gidecek Antalya'ya kaçar. Babam kapıda, yok olmaz. Laf olur ya. Ben dedim ki, siktir lan dedim. O kadar da değil. Valizimi toplamaya devam ettim orada. Bakın baştaki şakayı sonra nasıl aldım? Komedi işte. Matematik bu kadar basit. Öyle yani. Bir de benim babam çok sinirli bir adamdır. Ama bir şekilde beni destekliyor da. Bu da benim kafamı bulandırıyor. Ya sırf bir mesleği seçtin diye evlattan reddetse daha çok hoşuma gidecek benim. Ya üzerinde bir baskı hissetmeyeceğim yani. İyilik bana yaramıyor bu arada. Destek olmak yaramıyor bana. Bir de ben ailenin en büyük çocuğuyum. Ya normalde bir... Kimin telefonu çalıyor abi ya? Biraz daha sessiz olacağım, iyice geril. Okay. Burada çok şu an kafası güzel bir kitle var. Kimse beni dinlemiyor gibi bakıyor yani. Hepinizin gözlerine görüyorum yani. İyi, gösteriden sonra kimleri bulacağımı biliyorum en azından. Kafalar açıldı mı biraz? Tatlı bir şeyler verelim mi? Okey. Ne diyordum en son ben? Hiç sikinize değil ki amına koyayım. Burada anlatıyor yani. Babam desteklemese daha çok hoşuma gidiyor işte. Evet. En büyük çocuğum ben. En büyük çocuğum. Yani normalde en büyük çocuk ne yapar? Bir meslek sahibi olur. Para kazanmaya başlar. Ailesine para gönderir. Benim param bitti. Yani bir de benim engelli bir kardeşim var. Annem kanseri yeni atlattı. Dedemin Alzheimer'ı iyice artmaya başladı. Ya ben bu şartlar altında komediyi seçtim, düşünün. Ne kadar hiç sikimde değil dünya. Yani benim normalde bunu söyleyip inmem yetmeli aslında sahneden. Bazen param bittiği zaman kardeşimin engelli maaşından gönderiyorlar. Arada babamın balkonuna yatırıyoruz oradan. Bayağı ecdadını sikiyoruz çocuğun. Bize engelli kardeşim bakıyor diyebilirim. Bir de kız kardeşim var. O da ayrı bir vaka. O da mesela fen lisesi kazanıyor gitmiyor. Üniversiteyi kazanıyor gitmiyor. Annemgilin yanına ayrılmıyor. Kaş'ta köyde hala. İyice kendini dine verdi son zamanlarda. Başını örttü filan. Ne bileyim işte. Bizde de öyle bir baskı yoktur ha bu arada. Gayet özgür yetiştirirler herkes. İşte ben de şey diyorum ya kardeşim başını açmak istersen açabilirsin bu arada. Kimse sana bu konuda bir şey demez. Ya kendini rahat hisset. Bir mahalle baskısı falan mı hissediyorsun kendi içinde falan? Yani kendi içimizde kız kardeşimin 28 Şubat süreci yaşatıyorum yani. Aç ya şu başını! Bizi rezil ediyorsun! Şu an aslında benim bir şey başarmam lazım. Yani şu an her geçen vakit benim aleyhime işliyor yani aslında. Kendime üzerine böyle bir baskı hissediyorum. Bir an önce başarıma, yani babama gururlanacağı bir şey sunmamız lazım. Babalarla ilgili durum genelde böyle. Annem için mesela öğünümüzü geçirmediğimiz müddetçe komedyen mi oluyorsun, karı mı satıyorsun, adam mı bıçaklıyorsun, hiçbir önemi yok. Ama baba biraz daha ortamda olduğu için daha rasyonel yaklaşan taraf da oluyor. Çünkü ona soruyorlar, seni falan ne etti be? Bu sorularla o muhatap olduğu için ben bunu hissediyorum kendi üzerimde. Kendi üzerimde böyle bir baskı hissediyorum. Yani bazen şeyi düşündüğüm oluyor bu arada. Ulan acaba babam olmasaydı daha mı başarılı olurdum ya falan diye. Babamı kaybetmiş olsaydık. O zaman hani baskı olmayınca falan sonuna kadar gidebiliyorsun. Baya yani kaybedecek bir şeyin yok nasılsa. Ben onun bayağı bahanesini de kullanırdım bu arada. Demokrasisini falan yerdim. Biz abi hayata bir sene yeni başlamışız ya. Ne olacak abi falan diye. Ben bayağı yani engelli kardeşim bu kadar yemişken yetimliyim ben. Yetimlikte ben şu an zorlu PSM'deydim yani. Kariyerimi öyle şekillendirdim. Öyle coşturdum. Bunu düşündüğüm oluyor bazen. Bu arada hani bununla ilgili yayınlanmış makaleler de var. Dünyayı yetimler mi yönetiyor diye. Mesela Newton'un babası doğmadan önce ölüyor, fizikte çığır açıyor. Charlie Chaplin'in babası 12 yaşındayken ölüyor, sinemada devrim yaratıyor. Atatürk'ün babası çocukken ölüyor, Atatürk oluyor, devlet kuruyor. İsa'nın babası yok, peygamber oluyor. Yani şimdi diyeceksiniz ki babası olan peygamber yok mu?
Var. Hazreti İsmail var. Hazreti Yahya var. Ama onların da babası peygamber. Ya onlar da belki baba baskısıyla peygamber oldular. Yine dönüp dolaşıp bu paradokstan çıkamıyoruz. Ama İsmail'e de hak vermek lazım yani. Babasının baskı yaptığı konular hep uç noktalar. İşte bir gün diyor seni keseceğiz. Bir gün diyor peygamber yapalım. Daha mantıklı gelmiş olabilir yani o noktada. Benim dini bilgilerim iyidir bu arada. Bu şakalara gönül rahatlığıyla gülebilirsiniz. Küçükken ben çünkü yani camiden çıkmıyordum bayağı. Çok iyidir dini bilgilerim. Hafızlığa falan koşuyordum hatta. Camiden çıkmıyordum, müezzinlik yapıyordum. Çok da güzel ezan okurum bu arada. Şu an burada okusam var ya, fellik fellik cami ararsınız. Öyle güzel okurum. Okuyayım mı? Gösterinin seyri başka bir yere gitmesin şu an. Ben okurum. Boşver okumayayım ya şu an. Bunu yayınlayacağız bir de. Anlatamayız yani onu. Ama yakında Spotify'da paylaşacağım, merak etmeyin. Hidayet Tılı akşam ezanı, Hidayet Tılı yatsı ezanı, Hidayet Tılı öğle ezanı. 5 parçadan oluşuyor albüm. Özellikle Hidayet Tılı sabah ezanı. Mükemmel. Yani single bile olur yani ondan. Herkesin okuyamadığı bir makamdır çünkü. Bayağı iyidir benim makam, bayağı iyidir sesim. Ben küçükken mevlütlerin aranan sesiydim hatta. Bayağı lakabım Hidayet Hoca'ydı. Kaşeli işlere gidiyordum ya, ben turneye gidiyordum yani. Öyle piyasam yüksekti benim eskiden. O zamanlar var ya, minik dualar beni aralarına alsaydı biz şu an Eurovision'daydık. Bize öyle bir vizyon lazım o zamanlar. Gerçekten böyle hani, yani dini anlamda sorguladığım da bir dönemdeyim. Hani bunlarla ilgili konuşuyorum ama yani kimseyi rencide etmek değil yani amacım. Şey mesela, kararsız da bir insanım, kafam da karışık. İnsanın gerçekten dine ihtiyacı da var bu arada. Ben bazen kendimi şöyle dua ederken buluyorum. Allah'ım, öncelikle inşallah varsındır. Yoksan bile var ol. Yoktan var ol. Böyle dualar ederken buluyorum kendimi. Ama ateistim de diyemem bu arada. Hani kendimi ateist olarak da tanımlayamam. Zaten kararsız da bir insanım. Kafam karışık zaten. Ama emin olduğum bir şey var bu arada. Şundan eminim. Ateist olsam mesela, en katıksız ateist bile olsam, gusülü bırakamam gibime geliyor. Gusül abdestini almaya devam ederim. Bence İslam'ın en güçlü argümanı gusül üzerine olmalı. Buradan daha çok taraftar toplanır bence. Bence Celal Şengör bile bence hala gusül abdestini almaya devam ediyor. Hiç öyle ateist konusuna bakmayın siz onun. Helal abi. Ya bir de benim barınma problemim var arkadaşlar. Gerçekten yani İstanbul'a geldiğimden beri şöyle düzgün bir yerde kalamadım ya. Hala yani bir sürü ev baktım, bir sürü ev aradım. Saçma sapan yerlerde kaldım. Mesela bunu herkes bilmiyor. Bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben Ülkücü Kadınlar Derneği'nde kaldım. Gerçekten. Bunu söyleyince kafanızdaki soru işaretlerini gözlerinizden görebiliyorum. Bir, öyle bir dernek mi var? Evet var. Ülkücü kadın var. Birden fazla. Bir de dernekleşmişler. Aynen böyle olmuş arkadaşlar. Yani nasıl kaldın ya orada derseniz, ülkücü kadın olarak. Derneğin evrak işlerini falan ben hallediyordum çünkü. İstanbul'a geldiğimde, üniversiteye geldiğimde her ihtiyacı olan öğrenci gibi bana da yurt çıkmamıştı. Ben de işte başladım FETÖ'yle görüşmeye. O zamanki adı FETÖ'ydü. Bizim için en azından. Solcularla müzakerelere, ülkücülerle mektuplaşmaya. Herkesin teklifini değerlendirdim ben bu arada. Zaten ileride benim fotoğraflarım ifşalansa ajan olmadığıma dair hiçbir şey söyleyemem. Ülkücülerle Bozkurt işareti yaptığım fotoğrafım da var. Solcularla kampta yemek dağıttığım fotoğrafım da var. Gerçekten yani bayağı kafa karıştırıyorum. Yani ben bile kendimden şüphelendim bazen. Bunların arasından ülkücüleri seçtik. En iyi seçenek onlarınkiydi. İnanır mısınız bilmem. Ben de gittim işte, çok eski bir bina bu arada. İlk ülkücülerden beri kullanılıyor. Öyle bir bina yani. Bir tane koltuk var, oturmaklar artık çökmüş. Göt izlerini falan seçebiliyorsun yani orada. Ben dedim buraya oturmayalım ya dedim. Reis götüyle tebaa götü birbirine karışmış yani burada dedim. Saygıdan en azından oturmayalım dedim. Duvarlarda çentik izleri vardı. Mehmet Ali Ağcan'ın diye tahmin ediyorum. Ben bayağı Papa'ya giden yolu orada gördüm yani. Bir tane yerde bir döşek vardı. İşte bir zamanlar belli ki beyazmış. Şimdi gri, pembe, mor, mavi her renk var. Döşek orada kendince bir LGBT direnişi başlatmış. Ya böyle hani söyleyince
ön yargılı falan şeyler düşünebilirsiniz belki ama ben seviyordum hakikaten bazılarını. Özellikle altımda baltayla uyuyan Alparslan abiyi çok seviyordum. Onunla aramız çok iyiydi. Beni Hun Türk'üm diye seviyordu. Öyle geçiyordu günlerimiz. Kafa kısı karışıyordu milletin. İşte böyle Türk tarihinden falan konuşuyorlar. Ben de yanlarından geçiyorum böyle Metehan gibi. Milletin kafası karışıyordu yani. Beni Bahçeli'ye bile söylemiş olabilirler bu arada. Reis bir çocuk var. Metehan ya. Metehan. Bir de mesela bizim üniversitede o zamanlar ülkücüler çok güçlü değildi. Bana kimse bulaşmıyordu o yüzden. Ama buna gıcık olanlar da oluyordu. Ben hiçbir şey yapmıyorum diye. Teşkilat toplantılarına katılmıyorum. Kavgaya gitmiyorum diye. Ama ben sevdirdim yine de kendime. Bir gün bir dombura söyledim bunlara. O kadar hoşlarına gitti ki. Herkes beni arıyordu. Hido Reis bize de söyle ya falan diye. Bayağı teşkilat geziyordum yani. Dombura mı söylesem acaba şu an bu? Tamam istemiyorsanız söylemem. Beni gaza getirmeyin söylerim de. Her neyse. Karaks avu. Söylerim ha. Güzel söylerim bu arada. Arslanbek Sultanbekova'dan daha fazla turne yapmışlığım var. Bayağı her teşkilata gittim yani. Marmara Teşkilatı, Nişantaşı Teşkilatı. Her yerde dombura söylüyordum ben o dönem. Ben de buradan her sene kurtulmaya çalışıyorum, tamam mı? Ev arıyoruz arkadaşlarla. Ben bayağı geldiğimden beri ev arıyorum gerçekten. Sahibinden de o kadar çok vakit geçirdim ki. Ya İstanbul'da kaç bayan yanına, kaç bayan aranıyor. Hepsine hakim. Emlakçılar kadın aramıyor, bayan arıyor yani. Öyle bir yer. Ya dernekte başta rahatım çok iyiydi. Bir de dernek Süleymaniye'deydi bizim. Yan komşumuz mesela Ensar Vakfı'ydı. Evet. Ensar Vakfı ile komşuydum ben. Bu pedofil olayları çıktığında ben de çok sinirlendim. Ben de bunların Wi-Fi şifresini kırdım. Ben de mücadelemi oradan veriyordum. Şifreyi kırdım hakikaten. Şifre şeydi bu arada. 6, 8, 12, 15'ti. Büyük ihtimal favori yaşlarla ilgiliydi. Okey, bu şaka için biraz bekleyin dedim. Bu arada orası satıldığı için ben çıktım oradan. Yoksa ben hala oradaydım bu arada. Çıkmazdım yani oradan. İşte Ülkücü Kadınlar Derneği satıldı, ben yine arıyorum ev işte. Eve ihtiyacım var. Yusuf diye bir arkadaşım var işte. Kürt. Komedyen de aynı zamanda. Kürt, Diyarbakırlı, bilirsiniz zaten. Yani bilmiyorsanız da bu bilgiler yeterli onun için. Tanımanız için. Her neyse, Keke ben evi kapatacaktım, al senin olsun dedi bu eve. Ben tuttum bunun evi. Hatta eşyalı diye pazarladı bana. Eşyalı diye bir gittim eve, evde bir tane yatak, bir tane televizyon, bir de koşu bandı var. Gerçekten bir evde olması gereken en önemli şeyler var yani. Evle beraber bana Kürt diye bir arkadaş da paket olarak geldi. Beraber yaşıyoruz. Türk, Kürt, çok güzel örnek bir ilişkimiz var, ev arkadaşlığımız var. Yani Şov Haber gelse bizi göstersin, çözüm sürecinin başaramadığını başarırız yani. Ülkeye öyle bir barış ortamı getiririz. Öyle örnek bir ev arkadaşlığımız var bizim. İşte sonra, bir sene sonra Yusuf eve geri dönmeye karar verdi. Ev arkadaşını da ayartmış. Kürtler beni evden attı. Bu hikayenin sonunda. Yani Yusuf kendine yakışanı yaptı bu arada. Bölücülük. Bayağı ben de hani itiraz ettim tabii buna. Dedim yani böyle anlaşmamıştık. İşte buraya geçici olarak girmedim ben falan diyordum işte. Bunlar da işte şey diyor, burayı yani ilk biz tuttuk, ilk biz geldik buraya diyorlar. Ben diyorum ben ev haline getirdim burayı. Ben yuva haline getirdim. Bayağı Türkiye Cumhuriyeti'nin simülasyonunu yaşıyoruz. İşte gerildik, böyle kavga edecek moda geldik işte. Bayağı Türk-Kürt savaşına döndü bizim olay. Ben bu savaşı kaybettim arkadaşlar. Yani ben şunu anladım. Bir Türk dünyaya bedel değilmiş. Yani Kürtler 2'ye 1 olunca gayet de kazanıyorlarmış. Bunu öğrenmiş oldum. Bunların dilinden anlar diye en yakın Kürt arkadaşım Ali Rıza'yı götürdüm. Akil insan olarak. 10. dakikada o da onların tarafına geçti. 3'e 1 oldular, hiç şansım kalmadı bu sefer. Kim ya gerçekten. İnsana hümanist duygularını sorgulatıyorlar ya bunlar bazıları. Ya hakikaten öyle Kürtler var ki, bazı Kürtlerin bile Kürt amına koyayım dediği Kürtler var ya. Öyle Kürtler ya, bunlar da öyle Kürtler. Ya bu arada Kürtlerle ilgili falan böyle şaka yapıyorum ama bunlar şaka yani. Yani çok ciddiye almanıza gerek yok. Yoksa sikeyim Kürtleri. Şaka yapıyorum abi yani, merak etmeyin. Şaka bunlar gerçekten.
Ya ben şeyi sevmiyorum bu arada. Hani Kürtlerle ilgili sadece Kürtler şaka yapabilir. Zencilerle ilgili sadece zenciler konuşabilir. Hatta sadece zenci onlar diyebilir falan diye. Ya bu bana çok saçma geliyor. Ya biz birbirimizle ilgili şaka yapacağız ki barış ortamı gelsin. Bence ancak öyle gelir yani. Şakalaşırsak gelir. İşte Kürtler, yani biz Kürtlerle ilgili şaka yapacağız. Kürtler bizimle ilgili şaka yapacaklar. Tabii yapabiliyorlarsa. Yani bence barış ortamı ancak öyle gelir yani. Arıyorum yani ev hala böyle saçma sapan yerlerde kalıyorum. Şimdilerde buldum bir tane bir yer. Kız Kur'an kursunda kalıyorum. Gerçekten sikeyim böyle hayatı ya. Ev sahibim de bu arada Kur'an kursunun ve yandaki caminin derneği. Bu derneklerden ben kurtulamıyorum bir türlü. Annem herhalde göbek bağımı bir derneğe gömdü benim. Bu girdaptan bir türlü çıkamıyorum ben. Yandaki caminin imamı da bizim evde kalıyor. Bizim evde kalmıyor da. Bizim binada kalıyor. Herhalde namaza kimse gelmiyor. Bütün sokağa veriyor hoparlörü. Adam bize namaza gelmiyoruz diye trip atıyor yani. Yavaş yavaş bitiriyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin. Sigaralarınıza kavuşacaksınız. Çünkü ellerdeki titremeyi görebiliyorum yani şu an. Benim de gösterimin bir mesajı yok bu arada. Bir mesajı olsa sigarayı bırakın derdim. Böyle sikko bir mesajım olurdu gerçekten. Reis de benimle aynı şekilde düşünüyor bu arada. İşte o da sigarayı bırakmamızı istiyor. Bayağı sigarayı bırakalım diye o kadar zamlar yapıldı. Yeni vergiler çıkarıldı. Paketler siyaha çevrildi. Sigaranın tadı değişti. Değişti bence bu arada. Evet. Yaralarımıza izmarit bastın reis şu an. Sigaranın tadı değişti bence. Avrupa'dan bir arkadaşım sigara getirmişti. Sigaranın böyle kendine has güzel bir tadı vardı. Bizim burada zehirimiz bile zehir gibi gerçekten. Yetmedi, paketlerin üstüne iğrenç iğrenç resimler, fotoğraflar koydular. Bak bu konuda samimilerse, gerçekten sigarayı bırakmamızı istiyorlarsa yapacakları şey belli. Paketlerin üstüne sigaradan gelen parayı sayarken sırıttıkları fotoğrafları koyarlarsa millet anında bırakır sigarayı. Yani çok hızlı bir şekilde dumansız hava sahasına geçeriz bence. Yani belki çeşitlilik olsun diye işte arada Binali Yıldırım'ın oğlunun fotoğrafını koyarlar. Cengiz İnşaat'ı koy. Larka Kılıçdaroğlu'nu koy. Parlamento Pervin Buldan'ı yapıştır. Baya böyle il, oy oranına göre milletvekili koyar gibi koy yani. Millet bırakır o zaman. Ya boş sigaradan dolu sigaraya geçilmesen orayı da kimin parsellediği belli. Sedat Peker'in söylediği bazı şeyler var. Kimler takılıyor burada bu arada? Güzel, bu soruya cevap vermemeniz seyircime dair umutlarımı arttırdı şu an. Hiç kimse takılmıyor mu ya burada? Kanal soracaktım filan diyor. Okey reis. Hangi bakandan alıyorsun abi sen? Bağcılar. Bağcılar. Tamam. Kafasının güzel olduğu ne kadar belli görüyorsun değil mi? Hangi bakan diyorum? Bağcılar diyor yani. O kendi aralarında öyle. Ha öyle mi? Tabii. Sen öyle mi adlandırıyorsun torbacını? Yo, onlar kendilerini öyle adlandırıyor. Kim ya bu? Bir adam var ya zaten. Ya mesela benim bir torbacım olsa ben adını Süleyman koyardım. Ya da S diye kaydederdim. Ne abi? Beni de alırlar diyorum. Ya ben zaten bu barınma problemimi şöyle çözeceğim. Ya bu gösteri güzel bir şekilde yayınlanacak. Patlayacağım böyle, ekonomik olarak rahatlayacağım. Ya da halkı kin ve düşmanlığa o kadar sevk edeceğim ki hapse gireceğim. Her türlü barınma problemimi çözeceğim diye düşünüyorum. Benim planım o yönde yani. Atarlarsa çok memnun olurum hatta. Kız Kur'an kursundan daha iyi olabilir. Bu arada uyuşturucu kullanmak gerçekten sağlığa zararlı. Yasak. Ve kimsenin asla ulaşmaması gereken bir şey. Kimler takılıyor ya burada hakikaten söylesin ya. Buraya koymayız. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Bu gösteride böyle akışa sığdıramadım, akışa koyamadığım veya ne bileyim işte bir sonraki gösteride anlatmaya devam edeceğim bazı şakaları yapmak istiyorum size. Hatta şöyle yapayım. Başlık başlık ayırdım ben bunları. Gülersek yani gülersek sete koyacağım. Gülmezsek ama neyse çok da açıklamayayım şimdi. Böyle bir şey okey misiniz? Böyle bir interaktif bir şey geçelim mi şimdi? Tamam. Ben güveniyorum. Gülersiniz diye düşünüyorum. Ya artık ülkede hapse atılmak,
öldürülmek çok kolay. Yani en ufak bir şakadan bile içeri girebilirsin yani veya öldürülebilirsin. Yani o tarz bir durumlarda hemen bir hashtag başlıyor ya mesela. Haksızlığa uğrayan kişi için, hapse atılan veya öldürülen kişi için. Zaten belli bir süre sonra o hashtaglerde bir fotoğraf öne çıkıyor. Sembolik bir fotoğraf oluyor. Böyle efektli falan. Benim o fotoğrafım yok. Yoktu hatta. Ben o fotoğrafı çektirdim. Şimdi size onu göstermek istiyordum. Reis şu fotoğrafları verir misin ya oradan? Ver abi. O fotoğrafım yoktu benim. Ben onu çektirdim. Böyle bir fotoğraf. Gayet gördüğünüz gibi duyguyu taşıyor. Zaten bu fotoğraflarda genelde şey olur, siyah beyaz olur. Sırıtır böyle, baktığınız zaman içinizi ısıtır. Duygusal bir yere çeker. Ya bana bir şey olursa bu fotoğrafı paylaşıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Alternatif de var bu arada. Bunu beğenmediyseniz veya bu olmaz derseniz. Şu da var. Sizce hangisi? Bir dakika. Bunu diyenler alkışlasın. Bunu diyenler alkışlasın. Okey. Bana inşallah bir şey olmaz da. Bir şey olursa Twitter çok eğlenceli olacak yani. Okey. Hidayet Tılıç adalet hashtag paylaşacağınız fotoğraf bu arkadaşlar. Bu seyirci bunu oyladı. Yani günah bunların boynuna. Yani ben taşak geçiyor gibi görmek istemem yani. Ama bence de ben olsam ben de bunu seçerdim bu arada. Alabilirsin abi. Bayağı seyirciye bugün iş de yaptırıyoruz. Ha, sıradaki... Tamam bu şakayı beğendik o zaman. Evet. Okey tamam. Ya bu akşam geldiğiniz için çok mutlu oldum ya ben gerçekten. Hani bazılarınız o kadar uzaktan gelmiş ki ben gelsem daha iyiymiş yani evlerinize. Bu karda, kışta, kıyamette. Yani zaten ben onun için bir şeyim de var, benim bir fikrim de var bu arada. Diyelim ki evdesiniz, canınız mı sıkılıyor? Moraliniz mi bozuk? Yalnız mısınız? Getir Komedyen'den siparişinizi veriyorsunuz. Komedyeniniz geliyor. Böyle bir reklam fikrim var benim. Böyle bir kampanya fikrim var. Getir Komedyen'den ben gelebilirim yani. Artık komedyenine göre, kaşesine göre. Olmadı mesela çoklu kişi gelsin derseniz. Çoklu gece böyle stand-up gecesi. 6 kişi de çağırabilirsiniz. Onların hepsini ben sunum yapacağım yani. Bu fikir tutarsa bunun reklamını da çekeceğim bu arada. Ben Getir Komedyen'den gelmem bu arada. Beni çağırmak istiyorsanız Getir Komedyenlerin Hakan'ı seçeneğiyle çağırmanız lazım. Premium özellik sahip yani olmanız lazım biraz. Tamam bu da okey bence. Mizahımızda yeterince hatta hiç Antalya şivesi yok. Karadeniz şivesi var, Trakya şivesi var, Muğla şivesi var. Hatta Yüksel Aksu dibini sıyırdı onun. Antalya şivesi yok. Bizim de çok güzel laflarımız var. Bizim de çok sempatik tepkilerimiz var. Voin diye bir kelimemiz var mesela bizim. Joker bir kelimedir ya. Gerçekten biz her anlamda kullanırız onu. Ünlem, nokta, virgül. Mesela şaşırdın mı? Voin. İşte mesela nokta olarak kullanalım. Pazara gideyim vay. Adama geldi voin. İşte, bak Türkiye'ye entegre edersek voinu amına koyma gerek kalmaz. Feministler beni bu konuda çok destekleyecekler diye düşünüyorum. Güzel bu şakayı da o zaman voinu kullandıkça Esenler'de bundan sonra voin diye konuşun. Nereye gidiyorsanız, hangi semte gidiyorsanız. Tamam bu şakayı da beğendiniz. Buna hiç girmeyelim şimdi. Çok uzun gerçekten. Şunu anlatayım. Keşke baştan böyle yapsaymışım ya. Böyle daha iyiymiş ya. Bir gün Yenibosna'dayım. Yenibosna'dan Kadıköy'e geçeceğiz tamam mı? Bir de trafik saati böyle. Ben dedim sıçtık. Gösteriye yetişmemiz lazım. Yani 3 saatte falan varırız anca herhalde diye düşünüyorum. Avrasya Tüneli'nden geçtik. Yarım saatte Kadıköy'deydik. Abi o kadar güzeldi ki yani. Ya muhalifseniz bence bir Avrasya Tüneli'ni değerlendirin. Hiç muhalifliğiniz kalmıyor. Böyle Beşiktaş'ta Kadıköy'de muhaliflik yapmak kolay.
Muhaliflik yapanlar bence avrat tünelinden geçmemiştir. Ya ben bu şakayı siz gülseniz de gülmeseniz de alıyorum. O kadar muhalif şakanın arasında. Bunu da paylaşacağım. Başıma bir şey gelmeyecekse. Bunu da paylaşacağım. Gelmez merak etme. Sizi çekmiyoruz zaten. Burada en kameradaki benim yani şu an. Yani götünüz rahat. Sigaranızı için gelin yani tabii izleyin. Öyle istememizin kolay. Çekin lan şunları. İfşa edin. Bütün müptezeller burada yani. Buradan Cihangir kanallarına ulaşabilirsiniz gerçekten. Neyse. Yani başıma bir şey gelirse fotoğrafı versene abi. Fotoğrafı keşke vermeseydik oraya. Şu an devamlılık da gitti. Siki tuttuk yani şu an. Öbür seansta da aynısını yapacağız. Yani benim de BDSM'm bu. Ben de bunlardan zevk alıyorum. Yani başıma bir şey gelirse hashtag belli. Fotoğraf bu. Görüşürüz arkadaşlar. Gösteri bitti bu arada. Biraz daha alkışlayabilirsiniz. Şu an öyle bir oynayacağım ki sanki hala alkışlıyormuşsunuz gibi böyle. Sağ ol. Teşekkürler. Kameralar oynuyorum şu an.